Selam herkese, Karusfix'tesiniz. Bugün 2012 Ford Transit Connect'in termostat ve antifriz değişim işlemini yapacağız. Yani bir nevi kışa hazırlık diyebiliriz. Termostat değişim sebebi sadece bu değil, aracımın termostatının arızalı olduğunu anlayabileceğim birkaç sıkıntısı vardı. Örneğin hararet çubuğum normal davranmıyordu. Çok geç yükselip araç yürür durumdayken düşebiliyordu. Ve aracın kliması da ısıtmıyordu. Bu da termostatın arızalı olup aracın sıcak suyu tutamadan sürekli motor ve tank içinde dolaştırılmasını sağlıyordu. Termostat açık kalmışsa yine bir nebze iyi ama kapalı olması çok daha büyük sorunlara ve yüksek hararete sebebiyet verecekti. Şu an kendi işlemime başlamadan önce aracımın kalorifer temizliğini dışarıda makine kullanan bir tamirhanede yaptırdım. Üstünden bir hafta geçti, bu yüzden birkaç sefer doldur boşalt yapıp bu işlemde çok fazla uğraşmayacağım. Belki ileriki dönemde sıfırdan bu işlemi de yapacağım bir araçla yeni bir video çekerim. Şimdi videomuza geçelim. Zorluk seviyesi orta diyebilirim, biraz sıkışık bir alanda çalışacağız ama tabii ki imkansız değil. Detaylı anlatımda size kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Dilerseniz termostat hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Termostat ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılan sıcaklığın istenilen değerde sabit kalmasını sağlayan bir parçadır. Otomobillerdeki termostatlar motor ilk çalıştığında kapalı kalarak soğutma suyunun devir daim etmesini engelleyen valflere sahiptirler. Devir daim etmesi engellenen soğutma suyu ile motor daha çabuk istenilen sıcaklığa gelir. Daha sonra açılan termostat soğutma suyunun soğutma kanalları içinde dolaşmasını sağlar. Kısaca termostatın ana görevleri bunlardır. Şimdi değişim işlemine başlayabiliriz. Tabii ki safety is first, güvenlik her şeyden önce. Aracımızın motor suyunu boşaltacağımız için kaldırmamız gerek. Bu sebeple yere basan tekerleri hareket etmemesi için takozlarla destekliyoruz. Aracınızın el freni kalkık ve viteste olduğundan da emin olun. Şimdi aracımızın altına radyatör tıpamızın yerini bulmak için eğiliyoruz. Görüldüğü gibi radyatörümüzün alt köşe kısmında bir tıpamız var. Buradan kirli suyumuzu boşaltacağız. Tıpamız el ile açmak için biraz fazla sıkı. Bu yüzden herhangi bir alet yardımıyla çok zorlamadan tıpayı gevşetiyoruz. Yeterli gevşeklikten sonra elimizle devam edebiliriz. Suyun akacağı yere bir kap koymayı unutmuyoruz. Atık sularla çevreye zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Dikkat! Bu işlemi yaparken motorun sıcak olmamasına özen gösterin çünkü içerisindeki su kaynar durumda olabilir ve basınçla üzerinize sıçrayabilir. Bu sebeple bu işlemi motor soğuduktan sonra ve dikkatli bir şekilde uygulayınız. Suyumuz akmaya başladı. Daha hızlı akması için üstten basınç kapımızın kapağını açıyoruz. Hava alarak daha hızlı bir boşaltım sağlıyoruz. Radyatörümüzün içi boşaldıktan sonra şimdi termostatımızı değiştirebiliriz. Her aracın termostat yerleşimi farklıdır. Genellikle radyatör ve motor bağlantılarını izleyerek bulabilirsiniz. Ford aracımda bu şekilde konumlandırılmıştır. Kendimize yer açmak için etraftaki diğer su hortumlarını yerlerinden almakla başlıyoruz. Görüldüğü gibi 3 adet vidamız var. Bunları 10 lokma ile açabiliriz. Alan dar olduğu için sökme işlemi biraz zorlayabiliyor. Tüm işlemde en zor yer sadece burası. Doğru pozisyonu bulup sökme işlemine devam ediyoruz. Son vidamızı da aldıktan sonra termostatımızı olduğu yerden çıkartıyoruz. Görüldüğü gibi paslı ve kirli durumda değişim işleyiş için iyi olacaktır. Contamızı tekrar kullanabiliriz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde ayırıyoruz.
Şimdi ise motor içindeki kirli suyu daha kolay ulaşmak için termostatımızı söküp öylece montajımızı yapıyoruz. Bu sebeple hazneye doldurduğumuz su hiçbir engele takılmadan motor içinden geçip açtığımız tıpadan araç dışına çıkacaktır. Kelepçelerimizi de takıyoruz ki herhangi bir kaçak oluşmasın. Şimdi ise haznemizi yeteri kadar suyla dolduruyoruz. Burada saf su kullanmanız tabii ki daha iyi olacaktır. Ancak maddiyat açısından çok fazla olduklarını düşündüğümden ben kullanmayıp su ile temizliği tercih ettim. Siz saf suda kullanabilirsiniz. Yeteri kadar doldurduktan sonra aracımızı çalıştırıp suyun motor içinde devir daim edilmesini sağlıyoruz. Bunu yaparken klimamızı sıcak ve 4. seviyeye alıyoruz. Sıcak hava üflemeye başladığında motorumuzun ısındığını anlayabiliriz. Devir daim başladıktan sonra eksik suyumuzu da tamamlıyoruz. Isınma işlemi tamamlandıktan sonra ilk boşaltım için aşağıdan tıpı açabiliriz. Bu işlemi tabii ki de dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Görüldüğü gibi makine ile temizlenmiş olmasına rağmen hala kirli bir şekilde akıyor. Bu işlemi istediğiniz kadar tekrarlayıp daha berrak bir suya ulaşabilirsiniz. Ben 2 defa yapıp yeni termostatın montajına geçiyorum. Tekrardan termostat yuvasının söküm işlemine geçiyoruz. Montaj öncesinde yuvayı kuru bir bezle temizliyoruz. Paslanmış kalıntıları plastikle kesikler açmadan kazıyoruz. Şimdi ise eski ve yeni termostatımızı karşılaştıralım. Montaj öncesi dış haznemizi de temizliyoruz. Aslında yeni termostat içinde conta çıkmıyor. Aldığım yerde bu contadan vardı ancak içinde biraz oynuyor. Conta değişimi daha iyi sonuç için iyidir ancak bu durumda eski contasını taktım. Daha sıkı ve daha kalın bir conta. Şimdi montajımızı yapalım. Burada dikkat edilmesi gereken konu termostatın uzunca olan kısmı motor tarafında yani iç tarafta olacaktır. Dış yani bu kısmı bize bakacak şekilde dışta kalacaktır. Doğru montaj bu şekildedir. Üst kapağın montajını yapmadan önce paslı vidalarımızı tel fırçayla temizliyoruz. Bu sayede daha iyi olacaktır.
Şimdi ise vidalarımızı lokma ile sıkım işlemine geçiyoruz. Plastik parçalar olduğu için sıkma işleminde aşırıya kaçmıyoruz. Yeterli olduğunu hissettiğinizde işlemi bırakın. Tekrardan borularımızı da yerine geçirip kelepçelerimizi yerleştiriyoruz. Kaçak olmamasına dikkat edin, zira yaptığınız iş ziyan olacaktır. Şimdi ise yeni termostatımızla son bir temizlik için haznemizi tekrardan suyla dolduruyoruz ve aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Boşaltım işlemi bittikten ve yeterince temiz olduğundan emin olduktan sonra antifriz ekleme işlemine geçebiliriz. Aracınıza uygun antifrizi araştırarak bulabilirsiniz. Ben mavi antifriz kullandım. Saf su eklemeyeceğim. Bu sebeple motoru eksi 40 derecelik bir donma noktasıyla korumaya almış olacağım. Yarı yarıya yapılmış bir antifriz ve saf su karışımı da İstanbul gibi bir kış şartları olan il için yeterli olacaktır. Dolum bittikten sonra aracımızı çalıştıralım ve antifrizin dolaşıma girmesini sağlayalım. Biraz ısındıktan sonra alt kısımda boşaltım vidamızı gevşetip havasını alalım. Şimdi aracımızı tekrardan normal seviyesine getirmek için krikomuzdan indiriyoruz. Şimdi araçta bir test sürüşü yapalım ve ısınmasını bekleyelim. Termostatın sorunu çözdüğünü anlamak için uzun bir yolda test yapıp geri dönüşleri video altında yazılı olarak paylaşacağım. Şimdilik her şey doğru gibi görünüyor. Bitirmeden önce cam suyumuz da azalmış. Kışın donma yapmaması için antifrizli cam suyumuzu da ekliyoruz. Motor suyumuzu da kontrol ediyoruz ve olması gerektiği yerde. Ve işte bu kadar. Termostat ve genel antifriz değişimimiz de tamam. Artık aracımız zorlu kış şartlarına hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aranızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus Fixat, peace out.